8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Sinem Sıngın. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Hoş efendim. geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür Bizler ederiz. de iyiyiz, sağ olun. Hocam yüz yenileme operasyonları nelerdir? Bunlardan bahseder misiniz bize? Yani yüz yenileme sadece operasyonla yaptığımız bir şey değil. Böyle ufak tefek cilt bakımlarından, lazerlerden, peelinglerden başlayıp yüz germe, boyun germe ameliyatlarına kadar böyle geniş bir spektrumumuz var aslında. Hastanın neye ihtiyacı olduğu, cilt kalitesi ya da cerrahi bir şey mi tercih eder yoksa ufak tefek işlemler mi tercih eder, yaşı nasıl, yaşına göre yüzünün durumu nasıl, ona göre beraber hastayla konuşup karar veriyoruz. Evet, aslında hastanın beklentisine göre Evet. siz bir Yol çiziyorsunuz. protokol belirliyorsunuz. Aynen, beraber. Hani hangisi daha uygun ya da hasta bu cerrahiden ya da bu işlemden ne bekliyor? Evet. Ona göre beraber seçiyoruz yapabileceğimiz işlemleri. Hocam son zamanlarda çok popüler olan bir şey var. Saç ekimi. Evet. Bizim ülkemizde de çok sık yapılıyor ve hatta sağlık turizminin de önemli bir bölümünü oluşturuyor ülkemizde. Şimdi bu genelde hep erkeklere yapılır diye bilinir ama kadınlar için de saç ekimi söz konusu mu? Evet, tabii kesinlikle kadınlara da yapıyoruz. Kadınlarda, erkeklerde biraz daha androjen hormonların yani testosteron ve türevi hormonlara bağlı olaraktan genetik dökülmeler oluyor. Kadınlarda bu şekilde değil. Kadınlarda seyreklikler oluyor. Ya özellikle ön kısımdaki seyreklikler için oralara sıklaştırma yapabiliyoruz. Veya bazı alını çok geniş insanlar oluyor ya da ne bileyim saçın toplama şekline ya da başörtülü bayanlarda böyle arkaya doğru çekiştirmeye bağlı ön tarafta dökülmeler oluyor. O şekilde ön hattı biraz daha aşağıya almak, alnı biraz daha daraltmak amaçlı da yapabiliyoruz. Saç Aslında ekimlerini tamamlayıcı bir kadınlarda. işlem yapıyorsunuz. Evet. Hocam peki karın estetiğinde kadın olsun erkek olsun, erkekler de çok kilo verdiği için sarkmalar Evet. olabiliyor sonuçta. Bu işlemde unisex oldu yani kadın erkeğe de yapılıyor gözlemlediğim kadarıyla. Kopyası cerrahileri sonrası çok popüler. Evet, evet. Peki iyileşme süreci nasıl? Bundan bahseder misiniz? Karın kaslarına da dokunarak böyle beli inceltmek için kaslarımıza dikiş attığımız için sonrasında ilk dönemde biraz kas ağrıları oluyor aslında. Cildin gerginliğini hissediyorlar ama aslında ciltten çok rahatsız olmuyorlar. Daha çok o kas ağrısı rahatsız ettiği için hastaları oturdukları yerden kalkarken ya da yattıkları yerden doğrulurken spor yaptığınızda mesela yeni bir spora başladınız, hamladığınızı düşünün. Karın kaslarınız nasıl ağrıyor? Oturduğunuz yerden kalkarken böyle bir ağrı hissediyorsunuz. Onun bir tık daha fazlasını yaşıyorlar ilk dönemlerde, iyileşme döneminde. O yüzden bir sürede dikkat etmeleri lazım. Çok ağır spor yapmamaları lazım. Doğrulurken, otururken dikkat etmeleri lazım. Ağır bir şey taşımamaları lazım. Küçük çocukları varsa kucaklayıp kucaklarına almamaları lazım gibi bir süreçleri var ilk başta. Ama çok kısa bir süreç. Evet. Kısa bir süreç. Ben bu meme büyütme ameliyatları ile ilgili sormak istiyorum hocam. Bu özellikle estetik yapılan işlerin en önemli kısımlarından biri ve hastalar tarafından da en çok sorulan soru iz kalır mı? Şimdi bu ameliyatlarda da iz kalıyor mu veya bu izi azaltabiliyor musunuz? Hastaya ne gerektiğine göre karar vermek lazım. Yani zaten memesi sarkık olan bir bayana eğer aşırı sarkıksa onu dikleştirme yapmadan toparlamak mümkün değil. Dikleştirme yapmak için de mutlaka dikiş izi oluyor. Yani bunu minimal düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Kısa izler bırakmaya çalışıyoruz ama mutlaka az da olsa kişinin fark edebileceği, hani sütyenle ya da bikinili ya da mayo ile saklayabileceği izler bunlar tabii ki ama kendisinin fark edebileceği az da olsa bir izi kalıyor. Eğer sarkıklığı yoksa sadece küçüklükten, boyuttan şikayetçiyse veya minimal sarkıklığı varsa bunu protezlerle, silikonlarla toparlamak mümkün. O zaman yani yapılan yönteme göre ya meme başının çevresinde ufak bir kesisi oluyor ya da alttaki olukta böyle 4-5 santimlik küçük kesileri oluyor insanların. Bunun dışında bazen yağ enjeksiyonuyla da yani kendi karnından, kalçasından, bacağından aldığımız yağla da meme büyütme yapabiliyoruz. Ama bunun bazı sıkıntıları olabiliyor postop dönemde. O yüzden silikonları yağ enjeksiyonuna göre daha fazla tercih ediyoruz. Hocam peki annelik estetiği nedir? Annelik estetiğini hepimiz çok fazla duyuyoruz bizler. Annelik estetiğinden de bahsedelim.
Anne olduğumuz zaman, yani bir kadın gebe kaldıktan ve emzirme süreci bittikten sonra en çok deformiteler karında ve göğüste oluyor. Vücudumuzun diğer kısımları da değişiyor olsa da daha çok karın ve göğüsten şikayetçi olduğumuz için memeye yapılan dikleştirme, büyütme işlemleriyle karın germe, karın liposuction işlemlerinin kombine haline annelik estetiği diyoruz. Peki bu estetik cerrahiler için bir mevsimsel farklılık var mı? Yani yaz döneminde daha sıcak havalarda ameliyat olmak isteyen insanlar için bir özellik fark ediyor mu? Yani özellikle yaz aylarında ameliyat olmayın gibi bir şey yok. Sadece şöyle yani kesili bir ameliyat olduysanız, orada bir dikiş iziniz varsa sonrasında güneşlenmemek lazım. İlk 6 ay kadar, çünkü güneşe çıkarsanız o yara iyileşme döneminde olduğu için koyulaşarak ya da açık renkli kalarak iyileşebilir. Bunu da giydiğiniz bir mayo ile kapatarak, güneş koruyucu kullanarak ya da güneşe direkt çıkmadan çözülebilir bir şey. Yani kışın, atıyorum Ocak ayında ameliyat olsanız da Haziran'da gene de güneşlenmemenizi istiyoruz. Hani güneşten ya da solaryum gibi UV ışıklarından uzak durmak lazım bir süre. Hocam aslında dediğiniz gibi estetik operasyon yaptığınız için onu en iyi şekilde kamufle edecek şekilde zaten siz çamaşırın içinde kalacak bölgeleri çok güzel kamufle ediyorsunuz, saklıyorsunuz. Sadece solaryum konusundan özellikle esirgemeleri gerekiyor bence. O kadar hiçbir engeli yok. En çok da yaz ayında yaptırılıyor bence bu işlemler. Evet, daha müsait zamanlarda. Evet, etkileşimden ve tatillerimizden dolayı sanırım. Hocam peki bu operasyonun, estetik işlemlerin sigara içenlerde başarı durumu ya da operasyona engel bir durum var mı sigara içmenin? %100 engel dedemez ama sigaranın bir tanesi bile, çekilen bir nefes bile yara iyileşmesini etkiliyor. Sonrasındaki sonucu etkileyecek doğal olarak. O yüzden mümkünse öncesinde en az 1 ya da 2 hafta bırakmalarını, sonrasında da 1 ay boyunca içmemelerini istiyoruz ama yani hastaya sadece bunu tavsiye edebiliyoruz. Hastanın hayatı, hastaya ne olabileceğini anlatıyoruz ve ona göre hastanın karar vermesini istiyoruz. Hem yara izleri daha kötü kalabilir, daha geç iyileşebilir, hayata geri dönmeleri daha zor olabilir. Hem de bizim yaptığımız germe işlemlerinde cildi gerdirerek kapattığımız için en gergin kısımlarda dokuların dolaşımında sıkıntı yaratabiliyor sigara kullanılması. O yüzden çok tercih etmiyoruz, içmemelerini istiyoruz. Peki bu işlemler, bu estetik ameliyatlar ağrılı mıdır? Zor bir süreç mi yani? Yani mutlaka bir miktar ağrıları oluyor. Yani sonuç olarak bunlar cerrahi işlemler zaten. Bir de estetik olan her şey az da olsa ağrılıdır. Bir topuklu ayakkabı bile az da olsa ağrı verir insana. O yüzden mutlaka ağrıları oluyor. Ama böyle çok korkunç ağrılar ya da kaldırılamayacak şeyler değil. Yani bir batın içi ameliyatlar gibi değiller. Ciltte olan gerginlikler ve ciltte olan ağrılar olduğu için liposuction'ın ağrısını ben genelde şöyle tarif ediyorum insanlara. Kolunuzu bir yere vurduğunuzda, morardığında orada bir gerginlik hissi, orada bir ağrı hissediyorsunuz. Yani el bileğinizi hareket ettirdiğinizde bile orada bir gerginliğin var olduğunu farkındasınız. Gövdenizde geniş bir alanda onu hissedeceğinizi düşünün. Yani o şekilde bir ağrı hissediyorsunuz diyorum. Evet. Hocam peki en çok şunu merak ediyorum ben, anne estetiği için soracağım. Mesela ön görüşmeye gelindiğinde eşlerle birlikte mi geliniyor yoksa kadın mı istiyor sadece? Bunu çok merak ediyorum. O duruma göre değişiyor açıkçası. Yani ailenin yapısına, insanların vücut yapısına göre değişiyor. Bazı insanlar daha genetik olarak daha şanslı oluyorlar ve gerçekten vücutları çok bozulmuyor. Hangi ülkeden geldiklerine göre de değişebiliyor. Aile yapısına, kendi cilt yapılarına göre de değişebiliyor. Sezaryen ameliyatı mesela vücudu çok etkiliyor ve cildi tabana, kaslara yapıştırdığı için çoğunlukla yapışıyorlar. Üste doğru bir düşen bir Yığılma karın oluyor. oluyor. Çatlaklar oluşuyor. Bu kişiye göre değişiyor. Bazen eşleriyle beraber geliyorlar. Bazen çocuklarını büyütmüş çocuklarıyla beraber geliyorlar. Bazen tek geliyor bayanlar. Hocam ben yüz yenilemeyi sormak istiyorum. Daha doğrusu bu oldukça önemli bir tabir. Hani yüz yenileme. Siz biraz önce bahsettiniz oldukça geniş bir yelpaze diye. Burada cerrahi işlemler veya cerrahi olmayan birkaç tane saydığınız işlemler hastaya ne yapılması gerektiğini daha çok siz mi yönlendiriyorsunuz yoksa genelde hastalar ben bunu isteyerek, ben şunu istiyorum diyerek geliyor mu?
Sosyal medya çok yaygın olduğu için hastalar bir şeyleri görmüş, şunu yaptırmış çok güzel olmuş ben de istiyorum diyerek sıklıkla geliyorlar. Hastayla görüşüp yanında şunu da yaptırsanız daha iyi olur ya da bu işlem evet arkadaşınızda çok iyi olmuş, bu kişiye çok iyi olmuş ama sizde hiç uygun olmayacaktır. Size onun yerine şunu yapmak lazım, bu daha uygun diye bilgi verip yönlendiriyoruz. O kişinin yüz yapısına göre beraber karar verilen bir şey. Bazen çok genç yaşlarda, 30 yaşlarında yüz germe isteyen hastalar oluyor. 30 yaş yüz germe cerrahi işlemi için çok uygun değil. Onun yerine ip askıyla toparlanabilir ufak sarkıklıklar varsa onun için ip askıya yönlendiriyoruz. Ya da bazen ip askıya bile gerek olmayıp ufak birkaç cc dolguyla halledilebilir şeyler oluyor. O zaman dolgu öneriyoruz. Yani sonuçta sürecin siz hepsinde varsınız anladığım kadarıyla. Değil mi? Yani normal bu dolgu veya işte botoks gibi işlemlerden tutun daha radikal cerrahilere kadar. Bu cerrahilerle ilgili şimdi hep bir ameliyattan bahsediyorsak hep bir de bu işin komplikasyonlarından bazen risklerinden veya sıkıntılarından bahsederiz. En büyüğü olduğunu düşündüğüm için soruyorum. Bu yüz germe ameliyatlarıyla ilgili önemli bir risk, önemli bir sıkıntı var mı? Yani tansiyon hastasıysa zaten yüz germe, boyun germe hastalarımız biraz daha ileri yaş hastaları olduğu için en azından 45 yaşın üstünde hastalar olduğu için sistemik hastalıkları daha fazla oluyor. Tansiyon, kalp, şeker gibi hastalıklar daha sıklıkla oluyor hastaların. Eğer tansiyon hastasıysa tansiyon ilaçlarını düzenli kullanmaları lazım. Ameliyat sonrası tansiyonunu bizim de regüle etmemiz lazım ki en sık olan şey açıkçası içeride kanama olması ve bir tarafta şişlik, hematom görülmesi. Onun dışında yaralarına iyi bakmaları lazım. Yüz germenin, boyun germenin sıkarı kulak arkasından saçın içine doğru uzadığı için ve orada saçlı derinin iyileşmesi biraz daha zor olduğu aslında ona bakması biraz daha zor olduğu için o bölgelerde yara ayrılmaları, kabuklanmaları, iyileşme gecikmesi gibi şeyler olabiliyor. Daha çok oraya gizliyorsunuz çünkü Evet, siz. tabii. O yaranın... cildin potluğunu arkaya doğru. Hocam peki saç ekimi kadar kaş ekimi de talep görüyor mu? Evet, kaş ekimi de talep görüyor. Hem bazı hastalıklara bağlı olarak kaşı dökülmüş insanlar da oluyor. Ya da vakti zamanında dövmeyle kaşlarını kapatmış ama dövmenin renginden memnun olmayan, şeklinden memnun olmayanlar geliyor genellikle. Kaş ekiminde de gene saçın ön sırasındaki gibi tekli kökleri, böyle küçük ince kökleri kullanıyoruz ki böyle kaba kalın gözükmesin diye. Daha ince, daha incelikli ve daha zor bir işlem. Evet. Saça göre. Peki saç alındığı için, kafamızdan alındığı için o bölgedeki kıllar uzuyor mu? Belli bir süre sonra ya da duruyor mu uzaması? Onu da sormuş olalım. Uzuyorlar evet. Yani normalde de kaşları da eğer kısaltıp şekillendiriyorsanız kaşın kendi de uzuyor. Aynı şekilde saçtan alındığı için o saç da uzamaya devam ediyor. Aralıklı olarak şekillendirmek amaçlı kesmek gerekiyor. Bir de mamoplasti için sorayım. Yani bu meme büyütme işlemleri için siz anladığım kadarıyla her hastaya mutlaka implant konulması gerekmiyor. Doğru Evet, anladım tabii. değil mi? Yani kişinin ihtiyacına göre bunu belirliyorsunuz. Bu arada bu implantın yeriyle ilgili bir özellik var mı? Nereye yerleştirilir implant? Kas altına da olabilir, kasın üstüne yani cilt altına da olabilir. O hastanın memesinin yapısına göre, bazen hastaların tercihine göre değişiyor açıkçası. Kilo vermiş hastalarda mesela cildi taşımayacak hastalarda cilt altına koyduğumuz zaman o protezi zaten kilo vermiş, zaten cildi kalitesi kötü, zaten sarkmış. Her ne kadar dikleştirme yapmış olsak da cildi o protezin ağırlığını zaten taşıyamayacağı için daha çok sarkıyor. Onları mesela kas altına tercih ediyoruz. Ya da hiç cildi olmayan genç kızlar, emzirmemiş genç bayanlarda kas altına tercih ediyoruz ki cilt altına bir şey koyduğunuzda, ince bir cildin altına bir protez koyduğunuzda sınırları böyle çok net belli olur. Hani oraya bir portakal konulmuş gibi gözükmesin, daha doğal gözüksün diye onları kas altı tercih ediyoruz. Doğal olmasını sağlamak için anladığım kadarıyla. Evet. Peki burada bu izler diye bahsettiğiniz şey meme çevresi ve etrafında mı, yoksa biraz önce söylediğiniz gibi sadece hani işte memenin altında küçük bir alanda mı? Büyütme işlemlerinde meme başından tercih, meme başının çevresinden açarak tercih edebiliriz. Veya meme altındaki oluğun dış kısmından böyle 4-5 santim kesi yaparak oradan da yerleştirebiliriz. Her ikisi de uygun. Hocam çok teşekkür ederiz. Biz İyi ki teşekkür geldiniz. ederiz. Çok faydalı bilgiler verdiniz bizlere. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler.
8'e Sağlık'ta bugünkü misafirimiz plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Sinem Sıngın idi. Kendisiyle estetik cerrahiden bahsettik. Estetik cerrahi hangi bölgelere uygulanır, yapılması gereken mevsimler, iyileşme süreçleri ve yüz yenileme operasyonlarından bahsettik. Çok kapsamlı bir sohbet oldu. 8'e Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.